İstanbul, yedi tepeli şehir. Tarihin, kaosun ve milyonlarca hikayenin iç içe geçtiği metropol. Ama takvim yaprakları 1990'ların sonunu, 2000'lerin başını gösterdiğinde bu şehrin sokaklarında özellikle de polisler için bambaşka bir tehlike kol geziyordu. O dönemler bir polis memuru için otobüs durağında beklemek bile Rus ruleti oynamak gibiydi. Terörün gölgesi her an ensemizdeydi. Ama bugün size anlatacağım hikaye örgütsel bir eylemden, siyasi bir kavgadan çok daha fazlası. Bu, kötülüğün en saf, en anlaşılmaz ve en tehlikeli hali. Karşımızda, cebinde pimi çekilmiş bir el bombasıyla günlerce aramızda dolaşan, kafasında kurduğu hayali senaryolarla ölüm saçan ve İstanbul Emniyetini alarma geçiren bir seri katilin Yaşar Akgün'ün hikayesi var. Ve onu durdurmak için hayatlarını ortaya koyan, o bombanın üzerine atlayan gerçek polislerimizin hikayesi. Hazırsanız o puslu Kasım sabahına dönüyoruz. Tarih 31 Ekim 2000. Hava kapalı, gökyüzü gri, İstanbul'un o meşhur ince yağmuru yüzünüze çarpıyor. Yer, şirin evler. Şahin Ekiz. Atatürk Havalimanı'nda görevli gencecik bir polis memuru. Henüz 30 yaşında, yeni evli. Eşi 6 aylık hamile. Şahin o gece sabaha kadar nöbet tutmuş, yorgun argın evine gelmiş. Üniformasını bile çıkarmamış. Eşi diyor ki, "Şahin ekmek yok, gelirken alır mısın? Sadece 150 metre." Evden fırına giden o kısacık yol, Şahin yürüyor, belki de doğacak çocuğunun hayalini kuruyor. Ama arkasından yaklaşan gölgeyi fark etmiyor. Ne bir uyarı, ne bir tartışma. Katil, soğukkanlılıkla yaklaşıyor ve tetiği çekiyor. Şahin oracıkta, elinde ekmek parasıyla yere yığılıyor ama katil durmuyor. Yerde yatan şehit, polisin beylik silahını, devletin ona emanet ettiği silahı alıp sislerin içine karışıp kayboluyor. Olay yerine gelen polislerin gördüğü manzara sadece bir cinayet mahalli değil, bir trajedinin resmiydi. Şahin 16 gün yaşam savaşı verdi ama maalesef şehit oldu. Geriye gözü yaşlı bir eş, doğmamış bir bebek ve tek bir ipucu kaldı. Olay yerindeki boş kovan ve yaşlı bir amcanın tarif ettiği, yanakları içine çökük, hayalet gibi bir adamın robot resmi. Şahin Ekiz'in şehadetinden sadece 3 gün sonra İstanbul Fatih, şehrin kalbi. Katil, elinde şehit polisin silahıyla aramızda dolaşıyor. Hedefi kim? Belli değil. Mantığı ne? Yok. Fatih Camii avlusunda oturan 54 yaşındaki Mehmet Azman. Kendi halinde cami cemaatinden bir adam. Katil yanına yaklaşıyor. Soru şu, neden kadınlara bakıyorsun? Mehmet amca şaşkın. Etrafta kadın falan yok. Ne diyorsun sen kardeşim, deli misin? Diyor. Katilin cevabı ise namlunun ucundan çıkıyor. Oracıkta Mehmet Azman'ı başından vuruyor. İşte tam o anda hikayenin en inanılmaz kahramanlıklarından biri yaşanıyor. Olay yerinin yakınında arabasında oturan genç bir hafız var. Selman okumuş. Silah sesini duyuyor. Herkes kaçarken o saldırganın peşine düşüyor. Bir hırsız zannediyor, yakalayıp adalete teslim etmek istiyor. Kovalama başlıyor. Selman Hoca katili yakalıyor, yere yatırıyor. Ama bilmediği bir şey var. Boğuştuğu adamın gözü dönmüş. Katil, altta kalmasına rağmen silahını çekip Selman Hoca'yı karnından vuruyor. Selman Hoca yere düşüyor, katille göz göze geliyor ve diyor ki, "Allah rızası için yapma, bana kıyma." Katil ne yapıyor biliyor musunuz? Sonradan ifadesinde kan donduran bir soğukkanlılıkla anlatacağı o cevabı veriyor. Allah'ın adını kullandı ama samimi gelmedi. Ve silahı Selman Hoca'nın ağzının içine sokup tetiğe basıyor. Mermi çenesini parçalayıp çıkıyor. Katil bir kez daha kaçıyor. Ama arkasında sadece kan değil, büyük bir soru işareti bırakıyor. Bu adam kim ve neden durmuyor? İstanbul Emniyeti şokta. Balistik raporları geliyor ve korkunç gerçek ortaya çıkıyor. Şahin polisi şehit eden silahla cami avlusundaki silah aynı. Elimizde bir seri katil var ama yıl 2000. Bugünkü gibi her köşe başında MOBESE kameraları yok, yüz tanıma sistemleri yok. Sadece sokak polisliği var. İz sürmek, muhbirlerle konuşmak, iğneyle kuyu kazmak zorundalar. Katil o kadar profesyonel davranıyor ki, olaydan sonra kaçırdığı araçta tek bir parmak izi bile bırakmıyor. Adeta bir hayalet. Ancak her suçlu eninde sonunda bir hata yapar. Bu katilin hatası ise elindeki ganimeti paraya çevirmek istemesiydi. Şirin Evler sanayisinde bir fısıltı dolaşmaya başlıyor.
Biri var, temiz bir tabanca satmaya çalışıyor. Markası CZ. Bu detay polislerin kulaklarını kabartıyor. Çünkü şehit, polis Şahin Ekiz'in kayıp silahı da bir CZ modeldi. Ekipler sanayideki o ince ipi çekmeye başlıyorlar. Ve o ipin ucunda bir isme ulaşıyorlar. Yaşar Akgün. Yaşar Akgün kim? Asosyal, annesiyle yaşayan, komşularının bile bulaşmayın dediği tekinsiz bir tip. Ama polis onu takibe aldığında olayın boyutu cinayetten katliama evriliyor. Gelen istihbarat, en deneyimli cinayet polisi Savaş Kurtbaba ve ekibini bile dehşete düşürüyor. Bu adam cebinde parça tesirli el bombası taşıyor. Daha da kötüsü ne biliyor musunuz? Yaşar Akgün evden çıktığı an elini cebine sokuyor, bombanın pimini çekiyor ve mandala avucunun içinde sıkı sıkıya tutuyor. Yani canlı bir bomba olarak sokaklarda, çocukların, insanların arasında dolaşıyor. Elini gevşettiği an 3 saniye içinde etrafındaki herkes yok olacak. Polisler 8 gün boyunca bu adamın gölgesi oluyor. Kimi zaman simitçi kılığında, kimi zaman çöpçü. Sabah evden çıkıyor, okula giren çocukların okuduğu andımızı dinliyor, tostunu alıyor, eve dönüyor. Polisler ona bakıyor, o bombaya bakıyor, müdahale edemiyorlar. Çünkü en ufak bir hata bir mahallenin havaya uçması demek. Ve o gün geliyor, 8. gün. Yaşar Akgün yine çıkıyor ama bu sefer eve dönmüyor. Bir çay ocağına oturuyor. Savaş Kurtbaba ve ekibi tetikte. Nefesler tutulmuş. Yaşar bir tost söylüyor, yanına da bir çay. İşte o an kader anı. Tostu bir eline alıyor, çayını karıştırmak için diğer elini cebinden çıkarıyor. O an bombanın piminin çekili olmadığına ya da emniyete aldığına dair o saliselik boşluk oluşuyor. Şimdi komutuyla birlikte 8 ila 10 sivil polis ölümü göze alarak adamın üzerine çullanıyor. Düşünün, üzerine atladığınız adamın cebinde bir el bombası var ve patlayıp patlamayacağını bilmiyorsunuz. Boğuşma anında üzerinden çıkanlar bu adamın nasıl bir cephanelik olduğunu gösteriyor. 2 tabanca ve o meşhur el bombası. Sorguda anlattıkları ise kan dondurucu. Kafasında kurduğu hayali senaryolarla üniversiteli başörtülü kızlara polislerin kötü davrandığına inanmış ki öyle bir olay yok, bunun intikamını almak için rastgele polis avına çıkmış. Ve daha da kötüsü, yakalanmasaydı her gün bir polis öldürmeye ant içmiş. Yaşar Akgün yakalandı, tutuklandı. Ama hikayesi mahkeme salonlarında değil, cezaevinin soğuk duvarları arasında bitti. Yakalanmasından birkaç gün sonra hücresinde battaniye kenarlarından yaptığı ip ile kendini astı. Geriye görevini yaparken şehit düşen Şahin Ekiz, hiç yoktan öldürülen Mehmet Azman ve mucizevi şekilde hayata tutunan ama o günün izlerini hep taşıyacak olan Selman Hoca kaldı. Ve bir de o gün o bombanın üzerine hiç düşünmeden atlayan, isimlerini bilmediğimiz o kahraman polisler, bazen sokakta yanından geçip gittiğimiz sivil birinin aslında o an bizim hayatımızı kurtarmak için nelerle boğuştuğunu asla bilemeyiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere.